Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz Eylül ayına. Hep beraber Eylül ayına şöyle bir bakacağız. Sizler için harita hazırladım. Haritadan takip edeceğiz. Dilerseniz herhangi bir telefon aplikasyonunuz varsa veya bir çıktı alabilirseniz doğum haritanızı çıktı alarak takip etmeniz çok daha faydalı olacak. Biliyorsunuz biz astrologlar ve astrolog arkadaşlarım genel yorum yapıyoruz. Çünkü doğum saatiniz haritalarınızı bilmediğimiz için genel olarak yükselene alarak davranıyoruz. Fakat burada tabii ki herhangi bir gezegen kombinasyonu bir takım etkileri farklılaştırabiliyor. Evet, şimdi bu ay nasıl bir ay? Genel olarak şöyle bakalım. Bir tane Başak yeni ayımız var. Oldukça verimli, güzel, arındırıcı. Zaten Eylül ayı bize diyor ki arınmalar ve düzenlenme vakti diyor, sadeleşme vakti diyor ve ayın kapanışında da çok stresli bir Koç dolunayımız var. Duygusal kırgınlıkları yüksek. Biraz aslında duygusal anlamda hem yenilikçi hem de öte yandan sıkışmış bir Koç dolunayı var. Stresli bir Koç dolunayı var. Sert etkileri var. O yüzden ayın başını değerlendirmek sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar çok daha kıymetli olacak. Evet, şimdi sizler için şöyle hazırlamış olduğum haritayı hemen açacağım. Ve buradan beraber bakıyor olacağız. Evet, umarım haritayı görebiliyorsunuzdur iyi bir şekilde. Evet, 1 Eylül'den itibaren Ay Boğa burcunda giriyoruz. Sizin için aslında iş, meşgaleler, hareketli bir ay girişi Ay Boğa'da. Tabii ki Venüs'ünüz de 3. evde ilişkiler, sosyal ortamlar, işinizi daha iyi bir noktaya taşımalar, hareketli. Aslında ay başında iyi bir giriş yaptığınızı da söyleyebiliriz. Sevgili aslanlar, zaten yüksek oktavlı bir güneş tutulmasından geçtiniz ve adeta kimliğiniz, yaptığınız işler bir takım noktalarda sorgulanmalar noktasına geldi. Hani ne yapıyorum, ne için yapıyorum, kim için yapıyorum gibi sorular canlandı adeta. Kimle yapıyorum, yanımda kimler gibi. Ve tabii ki Aslan ve Kova aksındaydı bu süreç. Çok yoğun etkilerle zaten bu önümüzdeki bu aks 1,5 yıl süreceğini hesaba katarsak bu şekilde bir takım konuları yenileyerek, değiştirerek ilerlediğini görüyoruz. Peki ayın başı, evet, bu iş meşgaleler demiştik, hızlı bir şekilde ilerliyor ve üçüne geldiğimizde ikizlerde bir Uranüslü kavuşmamız var 3 Eylül. Evet, ay tutulmasından çıktık. Ay tutulması sizler için para evin içerisinden çıkmıştı. İşte masraflar, belki gelir giderlerinizi toparlamalar, düzenlemeler, duygusal olarak burada hangi sonuca vardınız? Belki değişimler yapmak istediniz, vazgeçtiniz, bu gibi konular. Çünkü kazancınızı en verimli hale getirmekle ilgili bir seçim yapma aşamasını getirmiş olabilir. Bu da 3 Eylül'de tekrardan bir tetiklenme haline geliyor. Onun da neye karar verdiyseniz neye ilerleteceksiniz. Burada bir haber getirebilir. Beklenmeyeni bekle diyen Uranüs gezegeni 3 Eylül'de işinizle ilgili bir haber gelebilir. Evinizde ve yapmış olduğunuz değişikliklerle ilgili dışarıdan alabileceğiniz bir haberi, bir değişimi dışarıdan size taşıyabileceğini gösteren bir gün olduğunu sembolize ediyor. Ve tabii ki bu altısı çok verimli bir gün değil, çok pardon. Altısında tam 12. evinize giren Mars ve Ay'ın kavuşumu oldukça yoğun. 12. ev içerisinde hareket edecek. Geçmişle ilgili hesaplaşmalar, duygusal konular, bir baskı, duygusal bir yoğunluk hissedebileceğiniz gibi herhangi bir rahatsızlık varsa lütfen üstüne düşün, bugünlerde biraz burayı etkileyebileceğini görüyoruz. Çok pardon. Ve ilerlediğimiz günler, yani bu altısına dikkat diyelim. Burada yoğun stres yaratabilir. Görüşmeler, kapalı alan çalışmaları, ondan sonra yurt dışı ile ilgili bir takım stresli haller, aile içindeki kadınlar, evinizin içinde bir takım zorlayıcı durumlar yaratabileceğini gösteren bir noktada olacak stresli bir hal. Evet, 7'si güzel, 7'si 8'i güzel bir gün. Çok güzel bir Aslan burcunda sizin burcunuzu, enerjinizi yükseltirken çok verimli bir güne de işaret ediyor 1. evde. İşte eğitimler, anlaşmalar, konuşmalar, karizmatik olacağınız 8 Eylül'ü kullanabilirsiniz. Bu anlamda çok güzel. Venüs, Jüpiter, pardon, ne Venüs'ü? Ay Jüpiter'le kavuşum içerisinde güzel bir gün. Evet, ilerlediğimizde onu çok önemli bir gün 10 Eylül'de Venüs artık
Akrep burcuna yerleşiyor olacak. Üçüncü eviniz, dördüncü evinize ilerleyecek bir Akrep burcunda Venüs görüyoruz. Venüs Akrep'te nasıldır? Venüs Akrep'te kara sevda dediğimiz hani o Kara Sevda şarkısı var diye onun gibi Venüs'ün çok derin ilişkilerle ilgili, hele ki evle ilgili, evinizin içindeki aile bireyleri, ilişkiniz, eşiniz, sevdiğiniz kişiler, bunlarla ilgili yoğun duygular ortaya çıkartıyor. Tabii bu geçmişten gelen o Merkür'ün önceki aylardan ay tutulması ile beraber çıktığımız bir aya giriş yaptık. Burada tabii ki bir takım geçmişle ilgili kayıplar, duygusal sıkışmalar, geçmiş yaraları görmek, bunlarla ilgili derin hesaplaşmalar içinde olduğunuzu görüyoruz ve Plüton da burada tabii ki artık karelenme etkisi içerisinde e, yaşamınızda sizin için verimli olan, olmayan bunları ayıklamak, görmek, verimli hale getirmekle ilgili çok yoğun bir etki şeklinde çalışacak. Tabii ki Mars ay başında Chiron ve Venüs'le de aslında çok olumlu bir yerde çalışmıyor. Tek ara yapıyorlar. Burada bir sıkışmış duygusal yoğunluk var, geçmiş yaralar var. Hem parayla ilgili hem ilişkilerinizle ilgili verim sağlamak için yoğunluğu sistem yenilemelerine gitmeye çalışıyor. Bir yandan düşünme vaktini işaret ediyor. Tabii ki 8 Şubat'ı bu anlamda kullanmak iyiydi. Ve burada Venüs artık Akrep'te hareket edecek. İlişkilerde yoğun, tutkulu, karşılaşmalı, işte o duygularla ilgili hesaplaşmacı bir noktaya doğru çekiyor olacak. İlişkilerimizi yine para durumunda da etkin bir şekilde çalışıyor. 11'ine geldik. 11 Eylül Cuma günü Başak Yeni Ayı gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle 0.26'da olacak ve 18 derecede gerçekleşiyor ve sizin ikinci evde çok verimli. Ayın başını bu anlamda kullanmak daha kıymetli demiştik. Başak Yeni Ayı sadeleş, arın, pratik düzenler kur, pragmatik ol diyen bir yerde, size de sanki para getiren bir yerde hareket ediyor. Çok güzel, veriminizi arttırsın inşallah. Burada tabii ilişkilerle ilgili yoğun gündemler devam ederken aslında burada paranızı daha verimli hale getirmekle ilgili çok güzel çözümler üretebileceğiniz bir yerde gelir giderlerinizi düzenlemek, bunları sağlıklı, olumlu bir hale getirmek anlamında girişimlerinizi daha olumlu bir şekilde yapacağınız bir yerde duruyor. Ama burada tabii Venüs-Plüton karesi biraz can sıkıcı bir yerde. Belki de dilediğiniz gibi olmayan ilişkileri görmek peki böyle olmayabilir ama burayı bir engine etmek yani buranın mühendisliğini kurmakla ilgili çok iyi çalışacak. Yani bunları görmek, evet bu kişiler yaşamımda bu noktada hareket ediyor ve ben seçimlerimi bu konuda yapacağım. Bunları elemeyeceğim belki ama bunları benim için verimli hale çevireceğim. Diğerde çok güzel çalışıyor olacak. Zaten büyük hava üçgeni var. Bu belli ki Uranüs 10. evinizde işle, meşgalelerinizle, kariyerinizle ilgili bir değişim, bir uyanış vakti içinde olduğunuzu gösteriyor. Yoğun bir güneş tutulmasından geçtiniz. Kimliğiniz, egonuz, ego derken bu yanlış anlaşılmasın. Yani ego ile narsizm ayrı şeyler. Ego insanın benliğini temsil ediyor. Buradaki kişiliğinizi ortaya koymak, işinizi o anlamda verimli, liderliğinizi öne çıkartmakla ilgili yoğun gündemlerden geçtiniz ve şimdi burada bir uyanış hali var. Ortak alanlardaki çalışmalarınızı verimli hale getirmek, kişilerle yan yana gelip bunları düzenlemek için Başak Yeni Ayı çok güzel çalışacak ve para konularında da güzel verimler elde etmenizi sağlayan çok olumlu bir yerde. Bu ayın başını lütfen kullanın bu anlamda. Ve 12 bu arada medikal etkilerden de bahsedelim. Medikal etkiler anlamında tabii ki bağırsaklar, mide, kolon sistemi bunları takip eden Başak Yeni Ayı, pankreas, ince bağırsak bu anlamda buralara dikkat etmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Yoğun stresli çalışmalar, işte uyku düzenleri, tabii diyet, detoks gibi şeyler düşünüyorsanız onlar için de çok güzel ve olumlu bir yerde çalışacak. Merkürümüz de tabii ki burada artık İkizler Burcu'nda daha olumlu ilişkilerde iyi bir şekilde atılım yapmayı sağlayacak noktada. Evet 12'sine geldiğimizde Merkür Plüton üçgenine doğru gidiyor zaten bakın. Bu çok iyi, çok verimli. İş anlaşmaları, farklı kişilerle yan yana gelmeler, güçlü bağlar kurmalar bunlarla ilgili. Evet hala biraz güven problemi var. Demiştik ya o duygusal etki devam edecek ama tabii ki özellikle 12'si gördüğünüz gibi aile Merkür çok güzel kavuşum yapıyor. Üçüncü evde para anlaşmaları, iş anlaşmaları, işi dönüştürmek, işle ilgili yeni kişilerle yan yana gelmek bu anlamda çok verimli. 12'si hatta 14'ü ve 15'i de aynı şekilde 14'ü de Venüs'te kavuşan bir ay görüyoruz. İkili ilişkilerde daha verimli o derin ifadelerin yan yana gelip hemhal olma halini çok güzel bir şekilde devreye soktuğu günler 15'i de keza.
kullanılabilen günler, girişimler için uygun günler diyoruz bu günlere. Ve 14'ünde Lilith Oğlak Burcu'na geçiyor. Lilith'in Oğlak Burcu'na geçmesiyle biraz daha aslında yaratıcı işleriniz, projeleriniz, bakın beşinci evde, altıncı evde verimli hale getirmekle ilgili görev, Oğlak görevdir. Yani görevleri tamamlamak, sorumlulukları yerine getirmekle ilgili hassas olduğunuz noktalara vurgu yapmaya başlayacak. Hani bu işi nasıl verimli hale getiririm, nasıl hani daha ciddileştirip verim sağlayabilirim gibi. O alanda çalışmaya başlayacak. MC de zaten o tarafa doğru kaymış. Evet ve 18'ine geldik. 18 Eylül'den itibaren zor günler başlıyor sevgili aslanlar. Evet, Merkür terazi karşıt Satürn. Evet, burada demiştik ya, iş ticaretiniz çok verimli. Zaten zekanız çok iyi çalışacak. Diplomatik yetenekleriniz, yan yana gelmeler, iş bağlamalar o anlamda çok iyi. Yine yakınlarınız, çevreleriniz, kardeşleriniz, onlarla konuşmalarınız çok iyi. Fakat Satürn'e karşıtlık alacak. Yani burada dilediğiniz gibi olmayabilir. Yani işler yarım kalabilir diyebiliyor, işte aksayabilir diyebiliyor. Evet, siz yapacağınız ardınıza koymayın. Çünkü zaten Başak'tan gelen bir düzenleme hali vardı. Ama iletişimde, yazışmalarda blokajlı etkiler oluşabilir. Bir yere yolculuk yapacaksınızdır, yarım kalabilir, değişebilir. Aynı tarihte istediğiniz gibi olmayabilir. Bunlar oluşabilir. Ayda zaten ilk dördüncü fazına geçiyor. Yani mücadeleyi arttırabilirim diyen noktalara gidecek 18'inden sonra. Ve 23'üne doğru ilerlediğimizde Güneş artık Terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda çok güzel üçüncü evinize yerleşen bir güneş görüyoruz. Anlaşmalar, görüşmeler, işte kısa seyahatler, oradan oraya gitmeler, işinizle ilgili yolculuklar, bunlarla ilgili çalışacak. Öte yandan Neptün'de karşıtlık yaparak gelecek. Hani bir şeye karar vereceksiniz ama sanki acaba yapmasa mıydım? Duygusal bir boşluk hissi yaratabilir. Neptün'ün etkisi bu. Öte yandan tabii ki dokuzuncu evdeki Neptün bir iş, eğitim, işte kariyerle ilgili yeni bir şeye karar vermişsinizdir. Orada bir belirsizlik etkisi. Evet, karar verdim ama acaba doğru bir şey mi yarattı? Bununla ilgili bir etki verebilir burada. Merak etmeyin, güzel. Bu hani güven sorunuyla ilgili bir hal çalıştırabilir. Ama bu tabii yeni yapılan konularla ilgili, planlama programalarla ilgili bu belirsizliğin olması da oldukça doğal. Duygusal durumda kararsızlıklar, işte bardağın tarafını boş görmemeye dikkat etmek gerekiyor. Yani bardağın boş tarafı değil, dolu tarafı. Hani bugüne kadar bir sürü şey yaptım artık. Hani hem ilişkiler için geçerli hem işiniz için geçerli. Bu enerjiyi çalıştırıyor olacak bugünlerde. Çünkü Venüs Plüton karesi hala aktif. Tam dördüncü evinizde aşk ilişkileri, iş ilişkileri, bu ilişkilerle ilgili yoğun tutkulu haller, kimileri belki yeni kişilerle karşılaşmalar, bu iş anlaşmalarını yaparken, yeni bağlar kurarken güçlü çekilmeler yaşayabilirler. Ama bu güçlü çekilme tabii ki sabit burçta. Düşüncelerin çarpışması halinde, mücadele haliyle de gelebilir. Evet, 22'si güzel bir gün aslında. 22'sinden itibaren biliyorsunuz Güneş tam burç değiştirirken Merkür de Jüpiter'le çok güzel bir seksil yapacak. Bu da düşüncelerinizi ve kararlarınızın akışkanlığını sembolize ediyor. Aslında biliyorsunuz o noktaya gitmeyi ama o kararsızlıklara, demiştik ya, bardağın boş tarafına bakmamakta fayda var. Evet, 26'sına geldik. 26'sı Koç dolunayı, gördüğünüz gibi 26'sı Türkiye'de 12. eve yansıyacak. Türkiye'de 19.48'de akşamüstü saatlerinde gerçekleşiyor. 3 dereceyle gerçekleşecek. Ay Koç burcunda olacak. Şu anda resimde 4 gözüküyor ama o saati ayarlamadığım için tam saatine geldiğinde 3 derece 36 dakikada gerçekleşiyor. Çok yoğun, yenilikçi fakat bir o kadar da duygusal olarak kırgınlığı olan, baskılayan bir dolunayımız var. Tabii ki Satürn Neptün arasında sıkışmış bir ay görüyoruz. Yöneticisi Mars tam 29. analitik derecede ve 12. evinizde. Bunlar ne demek? Yani 9. evde hayalleriniz, yaşam felsefeniz, yurt dışı konularınız, eğitimleriniz, belki bir yerde eğitim alıyorsunuz veya işinizi ilerletmek için bazı şeylerde yeni gelişmelerle ilgili konulara adım atmak istiyorsunuz ama duygusal olarak bir olmayacak hali. Yani bu da olmayacak, bu da olmayacak gibi e, o yönden duygusal sıkıştırabilir. İşte bu Mars'ın 12. evde o geçmiş korkular, geçmiş kayıplar, duygusal olarak burayı dengelemek gereken bir yerde çalışıyor. Bastırılmış duygusal etkiler, bunlar çok yoğun olacak. 12. eve yerleşmiş bir Mars, geçmişle ilgili hesaplaşmaları bitmemiş, bir takım konuşmaları, oradaki hesaplaşmalarla ilgili geçişleri çok önemsemek gereken bir dolunay. Sert bir dolunay demiştik.
Tabii ki dokuzuncu evinizin üzerinde olduğu için yine yolculuklar, seyahatler, yurt dışı konuları, yurt dışı anlaşmaları, bunlarla ilgili aksamalar, gecikmeler, tepkiler bunlar yaratabilir, hayal kırıklıkları yaratabilir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. İçsel anima dediğimiz Koç burcu ateş elementi, uyumlu, barışçıl olmayanları. Bunlar biraz daha aslında otokontrolde olmak gereken, yani kendinizi çok baskılamamak, hayal kırıklığına çok kapılmamak, ilişkilerde duygusal olarak kayıp noktasına varmamak önemli. İşte intikamcı, baskıcı bu yönlerden de çalışabilir. E, Buralarda zorla. Peki para konulara bakalım. Parada çok yaratıcı. Hiç mi güzel bir yanı yok bu dolunayın? Var. Büyük bir hava üçgeni yaratıyor. Şimdi ateş ve hava yan yana geldiği zaman tehlikeli bir bileşim oluşuyor. Burada bu hava elementindeki yoğun üçgen burayı körükleyebilir. O yüzden bu hayal kırıklığına, yoğun duyguları hafifletmek önemli. Bunu günlük yaşamınızda bir takım aktivitelerle kendinizi ferahlatacak noktalarda yapabilirsiniz. Tam karşısı çünkü önemli. Oradan açık kapı veriyor. Yani burada işinizi düzenlemek, derlemek, günlük yaşamınızı, rutininizin içindeki konulara adapte sağlamak buradaki yoğun baskıyı azaltabilir. Yine tabii ki burada yoğun üçgen demiştik, bir uyanış hali var aslında. O yüzden bu duygular çok yoğun bir şekilde çıkmak istiyor. Sizin için iş, kariyer, meslek, 10, 3 ve Plüton'un bulunduğu 6. ev burada büyük bir üçgen yaratıyorlar. Yani işinizi, eviniz, ortamınızı adapte etmek, yakın çevrenizle, ilişkilerinizle burayı geliştirmek, yeni bir oktava taşımak, bununla ilgili bir sıkışma hali yaratıyor. Tabii ki güçlü bir dönüşüm ve yenilenme etkisi var ama otokontrolle bu duyguları görüp bunlarla dengeli hale çekmekle çok daha iyi çalışabilir. Medikal etkiye bakalım. Baş, dişler, çizgili kaslar, safra kesesi, cinsel rahatsızlıkları işaret ediyor. Varsa bedende bu alanlarınıza lütfen çok dikkat. Yine ameliyatlar, işte operasyonlar, bunlarla ilgili konularda tabii ki doktor kontrollerimiz çok önemli. Sevgili doktorlarımızın çok önemli. Fakat tercihen yeni ay ve dolunayları tercih etmeyiz. Haritanızdaki etkiler bakidir. Haritanızdaki gezegen geçişlerine göre bunları da bulabiliyoruz genel anlamda. Ve bizim şu an söylediğimiz genel anlamda. Bu anlamda tabii ki riskli bir yer Koç dolunayı 29 dereceyle ve Mars'ın tabii ki bulunduğu konumda yaptığı Kayron ve Merkür tek karesi de burayı işaret ediyor. Evet, güzel bir Koç dolunayı diliyorum. Lütfen yoğun duygulara dikkat, duygusal kırgınlığa çok dikkat. İşte bu vazgeçmeler, bir şeyleri bırakmalar, bırakma hali gibi bir hal yaratıyor. Parada da tabii ki riskli yatırımlara ve geçmiş hesaplara çok dikkat etmek gereken bir süreçte olacağız. Ve 28 Eylül'e geliyoruz sevgili aslanlar. Evet, 28 Eylül'de önemli. Lütfen bu Koç dolunayı çıkışını birkaç güne dikkat. Sizin yönetici gezegeniniz Mars ve Güneş. Bakın bu iki gezegen sizin için çok etkin. Tabii ki doğal olarak sizin doğum haritanızda daha önemli gezegenler oluyor. Onların açısına bakıyoruz. Fakat sizin en çok takip etmeniz gereken gezegenlerden bir tanesi sevgili aslanlar Güneş. Güneş ve Mars. Tabii ki Mars'ın İnisiyatif alma gezegeni 29 dereceyle 12'den çıkacak. Yoğun baskılı bir enerjiden çıkacak. Üstelik de tam 28'inde sizin burcunuza yerleşiyor. Aşırı bir yükseliş, e, yoğun bir coşku, inanılmaz girişimi arttıran, iddialı çıkışlar veren, cesur. Aslan burcunda Mars çok kuvvetli çalışır. E, Yani burada bir şey yapmak istediğinizde görünür olacak, gladyatör gibi aslanın etkisi yoğun. Fakat Plüton'la karşıtlık yaparak gelecek. Yine güneş tutulmasının etkilerine benzer etkilerle ayın sonunda cereyan ediyor olacak. Aman dikkat diyelim sevgili aslanlar. Buradaki çıkışlar, hele ki Jüpiter'de burada hani yangına körükle gitme gibi bir etki veriyor. Karşı tarafla anlaşma zor olabilir. Yine iş görüşmeleri, anlaşmalarla ilgili zorlayıcı, keskin, sert geçişler verebilir. Çünkü Mars burada Kayron ve Merkürle karşıtlık yaparak geçiyor. Bakın tek kare ile geçiyor olacak. Yani bu yurt dışı konuları, işinizi üst oktava taşıma, anlaşmalarınızın dilediği gibi olmama burada yeter artık. Bundan sonra artık benim söylediğim şeyleri ortaya çıkartacağım diyerekten hareket etmek çok sert bir etki getirebilir.
zararlı bir yerde çalışıyor demek istiyorum. Lütfen duygusal olarak öfkeli çıkışlar ve yükselişleri dengelemekte fayda var. Bu anlamda eğer dengelerseniz tabii ki oldukça iyi olacak. Karşı taraflı anlaşmazlıklara ay sonunda lütfen çok dikkat sevgili aslanlar. Ay sonu hiç güzel değil açıkçası. Hani bunu söylemek istemezdim ama işlerinizin kapanışını ay sonuna bırakmamakta fayda var. Yine sağlık konuları da tabii ki oldukça etkin, stresi yönetmek çok etkin olacak. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, Eylül ayı sizler için böyleydi. Bir de size şöyle takvimimi göstermek istiyorum. Bu Mısır takvimi, electional takvim dediğimiz kişiye özel çıkartıyoruz. Ben Mısır'ı seçtim. Yunan yapabiliyorum. Ondan sonra Anadolu bunu masanızın üstünüze koyup işte güzel heykeller sanat olarak hem de sizi keyiflendiren. Bu electional takvim sizin doğum haritanıza göre hazırlanmış. İşte saç, bakım, güzellik, finans, hangi konuyu tercih ediyorsanız bunlarla ilgili takip edebileceğiniz özel bir takvim. Bunu size göstermek istedim. Dileyenler olursa lütfen mailime yazın. Ay ayda çalışabiliriz. Bu 2027 için hazırlanmış bir yıllık takvim. Ve burada da tabii ki January diyoruz. Bakın burada özel Türkçesi tabii ki bu İngilizcesi. Türkçesi de güzel olumlamalarla bu ayı sizin için anlatan konularla gösteren bir takvim. Dilerseniz bana yazarsanız buradan konuşabiliriz sizlerle. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ayın başını kullanmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.